Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Uygun koşulları sağlayarak cevizi en fazla 3 ya da 4 gün içerisinde nasıl çimlendirirsiniz? Ve bir ay sonra toprağa dikim aşamasına getirip aşılamadan yaklaşık 4-5 yıl sonra meyve alabileceğinizi biliyor muydunuz? Etkili ve hatasız bir çimlendirme nasıl yapılır? Gelin birlikte izleyelim. Tam kararmamış olan bir cevizi alın. Cevizin içi bu yuvarlak kısımdan değil, diken gibi olan sivri kısmından çimlenir. Sivri olan kısmını ceviz kırıcının içerisine yerleştirip kırın. Bu işlemi pense veya karga burun ile de yapabilirsiniz. Amaç kök ve gövdenin kolayca kabuk engel olmayacak şekilde gelişmesidir. Çimlenme tam olarak nerede gerçekleşir? Yuvarlak kısım ve sivri kısım. Az önce bahsettiğim gibi dikenli olan kısmı inceleyelim. Bu şekilde bir kesit aldığımızda çimlenmenin oluşacağı kısım bu ceviz içinin uç kısmıdır. Kök ve gövde gelişimi buradan oluşacaktır. Yani kürdanla ayırmak ya da bıçakla açmanıza gerek yok. Kabuğu gelişigüzel kırabilirsiniz. Yeter ki ceviz içinin uç kısmı zarar görmesin. Çimlenme aşamasında kabuğun hiçbir faydası yoktur. Kabuk olmadan da çimlenme gerçekleşir. Çimlenmeyi cevizin içerisindeki bu zar desteklemektedir. Yani kabuk olmadan sağlam bir ceviz içi, hatta yarım ceviz içi bile çimlenir. İsterseniz cevizin sivri olan kısmını komple açıp da çimlendirebilirsiniz. Çimlendirmek için hazırladığınız cevizleri bir kabın içerisine su doldurup koyun ve en az 2-3 gün oda sıcaklığında bekletin. Kabın tamamına su doldurup kapağı kapatın ki cevizler tamamen suyun içerisinde kalsın. İyice suyu emmiş olan cevizlerin suyunu dökün ve cevizleri çimlenecekleri ortama alalım. Kapağı olan bir kap içerisine, mesela pastaları koydukları plastik kaplar olabilir ki sera ortamı sağlayacağız, torf ve perlit karışımı bir toprağı bu kaba doldurun. Bakın burada yarım ceviz de koyuyorum. Bu toprağı daha önceden soğan kabuğu sıvı gübresi ile iyice ıslatın. Sıvı gübrenin nasıl hazırlandığına yukarıdaki linkten ve açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu toprak karışımı yeterlidir. Ancak çimlendirme için daha iyi bir karışım hazırlamak isterseniz yine aynı linkte bu karışımı bulacaksınız. Cevizleri toprağa hafif batırarak yerleştirin. Üzerlerini cevizleri örtecek kadar, çok fazla olmasın. Yine aynı toprak karışımı ile doldurun. Toprağı tekrar ıslatın. Toprak hafif çamur kıvamında ıslatılmalıdır. Üstü açılan cevizleri tekrar örtün. Kapağını kapatın. Kapakta hava alması için delik açmayı unutmayın. Çimlenme süresini takip etmek için notumuzu da yazdıktan sonra ışık almaması için siyah bir poşetin içerisine koyun. ...18 ila 22 derece sıcaklığı sağlayacak bir ortama koyun ve hiç açmayın.
Ben 3 gün sonra kontrol amaçlı çimlenip çimlenmediklerine bakıyorum. Size bunu tavsiye etmiyorum. Aslında filizlenene kadar beklemek gerekir. Buradaki amaç yaptığımız işlemin doğru olup olmadığının ispatıdır. Bu arada bitkiler ile ilgili domates, salatalık, biber veya saksıda bahçede yetiştirdiğiniz ürünler, organik gübre ve yetiştirme süreçleri ile ilgili sorularınız var ise yorumlara yazın. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Burada gördüğünüz gibi bırakın kabuğu ile birlikte çimlendirmeyi, çimlenecek olan uç kısmı zarar görmemiş yarım ceviz bile çimlenmiş. Şimdi bunları tekrar kök uçları aşağı gelecek şekilde çimlendikleri toprağa dikiyorum. Üstlerini tekrar toprakla örtüp aynı yerine kaldırıyorum. Çimlenen cevizlerimizin kök yapıları derin toprak isteyeceğinden 1 veya 1,5 litrelik pet şişelerden saksılar yapıyorum. Sağlıklı gelişebilmesi için yine sera ortamında bir saksı yaptım. Cevizlerimizi ikinci kez kontrol ettiğimizde 4 gün sonra filizlendiğini görebiliyoruz. Şimdi bunları kökleri daha rahat gelişebilmesi için hazırlamış olduğumuz pet şişelerin içerisine koyacağız. Cevizlerin çimlendikleri toprağı ziyan etmeden bu sefer de hazırladığımız pet şişelerin içerisine dolduruyoruz. Cevizin köklerine zarar vermeden nazikçe yerleştirin ve ceviz görünmeyecek şekilde toprak doldurun. Burası çok önemli. Toprağın üstüne bir tatlı kaşığı kadar ev yapımı mineral açısından zengin karışım ekliyoruz. Bu karışımın video linkine yukarıdan ya da açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Ardından tekrar soğan kabuğu sıvı gübresi ile suluyoruz. Pet şişenin altını delmedim. Toprağın nemli olmasını istiyorum. Bu şekilde kapatıp yine aynı sıcaklıkta yani 18 ila 22 derecelik bir ortamda gelişimine devam edecek. Önemli konulardan biri de çimlendirdiğiniz cevizi hangi ağaçtan temin ettiyseniz en iyi verimi almanız için yine o bölgeye dikim yapmanız en uygunudur. Cevize aşı yapılabileceği gibi aşısız da gelişir ve meyvesini de verir. Çimlendirmek için aldığınız cevizi kendi anaç ağacının iklimindeki bölgeye dikim yapın.
bol güneş almasını sağlayın ve her sene gübre vermeyi unutmayın. Şu an gördüğünüz cevizler 2 yıllık. Aşısız, direkt tohumdan üretildi ve ağaç haline gelmeye başladılar. Bu görmüş olduğunuzda yine aşısız ve 5 yıllık bir ceviz ağacı. Tüm gün güneş alması ve düzenli gübreleme ile bol bol ceviz vermekte. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.